AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Veysel Ayhan Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Veysel Bey. Selamünaleyküm. Bu değerli toplantıyı organize eden Aslan Başkanlığı'na ve rektörümüze, rektör yardımcımıza, aynı zamanda katılım gösteren değerli Hazirun'a, değerli rektör hocalarımıza ve burada yer alan sivil toplum örgütlerine, tüm hepinize hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan nizam ederiz. Şimdi bu toplantı hakikaten çok önemli. Çünkü biz büyük bir değişimin, büyük bir buhranın içerisinden geçmekteyiz. Yani baktığımız vakit Orta Doğu, aynı zamanda Orta Asya, Türkistan bölgesi, Balkanlar ve daha doğrusu dünya büyük bir krizin içerisinden geçmekte. Ve bu krizlere dönük olarak da bizim gerçek anlamda bir modeller, perspektifler, paradigmalar ortaya koymamız gerekir. Ve burada aslında biz medeniyetlere baktığımız vakit medeniyetler doğar, medeniyetler büyür, yükselir ve çöküşe geçer. Evet, biz İslam medeniyetini bahsederken, 1000 yıllık bir medeniyetten bahsederken bugün kendi içerisinde yaşadığı krizlerden bahsediyoruz. Ama insanlık tarihi böyle belki medeniyetlerin tarihiyle karşılaştırıldığı vakit çok kısa kalmakta. Çünkü medeniyetler 300-400 yıl, 500 yıl, 600 yıl dünyada bir üstünlüğü ele geçirmekte. Bu yalnızca yönetimsel anlamda değil, ahlaki anlamda da böyledir. Ortaya koydukları hukuk kurallarıyla da böyledirler. Yasa ve yasamalarıyla da bu şekilde dünyaya örnekler oluştururlar. Yani geçmişe baktığımız vakit belki Sümerlerden başlatırsınız. Bugün bakıyorsunuz tabletlere, yazılı tabletlere dünyaya örnek oluşturmakta. Ve bunlar belki 400, belki 500 yıl dünya tarihine yön vermişlerdir. İran merkezli medeniyetlere bakıyorsunuz, gene dünyaya yön vermişler ve bir anlamda birçok bürokratik yapıların oluşmasına, hukuk kuralının oluşmasına, devlet kuralının oluşmasına öncülük etmişlerdir. Selçuklulara bakıyorsunuz, Osmanlı'ya bakıyorsunuz, Emevilere bakıyorsunuz, Abbasilere bakıyorsunuz. Yani bir coğrafyadan bir diğer coğrafyaya, yani Kazakistan'dan başlayıp ta İspanya'ya kadar bir medeniyete ev sahipliği yapmışlar ve dünyaya yön vermişlerdir. Ve dolayısıyla aslında Doğu medeniyetleri, hocalarımız da çok güzel özetlediler. Doğu medeniyetleri Birinci Dünya Savaşı'na kadar ki olan dönemlerde az veya çok aslında 1800'lü yıllara kadar insanlığın oluşmasına büyük bir muazzam katkı sağlamışlardı. Her şeyle katkı sağlamışlar. Sanatıyla, kültürüyle, yazısıyla, dolayısıyla doğayı bir şekilde evcilleştirerek, tarıma dönüştürerek insanlığın yerleşik halde yaşam sürdürmesine bakıyorsunuz 10 binlerdir, 12 bin yıldır, 13 bin yıldır bizim bildiğimiz Göbeklitepe'den başlayarak bugüne kadar yani dünyanın şekillenmesinde bu bölgedeki insanlar, bu bölgedeki topluluklar dünyaya örnek olmuşlardır. Bugün Batı medeniyeti aslında bir anlamda güç ile, bir anlamda askeri teknolojisiyle, bir anda kıyımları ve soykırımlarıyla sanki dünyada üstün bir medeniyet gibi karşımıza çıkıyor. Aslında öyle değil. Yani şeye baktığımız vakit hala insanlığın, medeniyetin yeniden şekillenmesine yol açacak ana temanın bu bölgede olduğuna bakınca görebiliyoruz. Dolayısıyla biz bu ve bu benzeri toplantıların çok hayırlı olduğunu düşünmekteyiz. Ve bu toplantılarda ortaya çıkan fikirlerin, düşüncelerin, ortaya konan perspektiflerin insanlık tarihi açısından ve bizim medeniyetimiz açısından da yol gösterici olduğuna inanmaktayız. Ve bu açıdan da bu toplantıya hem ev sahipliği yapan hem de bu toplantıya katılan değerli hocalarımızın tüm fikirlerinin yazılı hale dönüşmüş olması da bizler açısından da ve gelecek nesiller açısından da yol gösterici bir şekle ve bir kağıda döküleceğini gördük ve bunu da hakikaten memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz. Evet, yani dünya yeniden oluşuyor. Aslında baktığımız vakit dünya yalnızca belki Batı açısından değil, Batı'nın zafiyeti, askeri alandaki zafiyetleri, kendi savunmasını oluşturamayışı, işte Ukrayna-Rusya meselesinde buna tanık olmaktayız. Ama aynı zamanda baktığımız vakit yeni bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Yani bunu iyi görmemiz gerekir. Bu yeni Orta Doğu düzeni dediğiniz şey Arap Baharı'yla başlayan belki de ki daha öncesi dönemlerde de artık buradaki insanlar
yaşam kalitesinin artmasını istiyor, adaletli bir yönetim tarzı oluşmasını istiyor ve dolayısıyla devlet yönetimlerinin halkla buluşmasını istiyor ve halkın iradesinin tecelli etmesini istiyor. İktidarda kendi taleplerinin, kendi iradesinin tecelli etmesini istiyor ve bunu biz gördük ve yaklaşık bunun için bedeller ödedik, kanlar döktü. Yani bu Tunus'ta insanlar kendi kanlarını döktü. Suriye'de insanlar 10 yılı aşan bir süre, yani 2011'den ta 2015'e kadar kanlarını döktü ve burada bir sistem ortaya koymak için, bir şekilde kendi iradelerinin Şam'da tecelli etmesi için bir mücadele yürüttüler ve bugün artık biz şunu söyleyebiliyoruz. Yeni bir dünya oluşuyor ve Türkiye bu yeni dünyanın oluşmasına merkez ülke konumundadır. Her şeyle merkez ülke konumundadır. Yönetim tarzıyla da merkez ülke konumundadır. Kendi gücü ve kapasitesiyle buradaki kardeşlerine yardım etme noktasında da çok önemli bir rol oynamaktadır. Ve dolayısıyla biz bu krizlerin aşılmasında Türkiye'nin çok önemli bir rolü olduğunu ve Türkiye'nin aynı zamanda yalnızca arabulucu anlamında değil, bunlarla birlikte yol yürüyerek bunların sorunlarını çözme noktasında bir iradeye sahip olduğunu görmekteyiz. Ve bu irade, açıkça söylemek ve ifade etmek gerekiyorsa, yalnızca siyasi akılda değil, kurumlarına da var. Yani bu önemli olan nokta zaten burası. Mesela bakıyorsunuz birçok yerde bir irade ortaya çıkıyor. Siyasi irade tek vardır ve dolayısıyla bu kurumlarına yansımamıştır veya bireylere yansımamıştır. Oysa bizim ülkemizde en güzel şey ve belki de bizi mutlu eden şey, bireylerden tutun da, yani en alt düzeydeki bireysel bir şahsiyetten tutun da en üst düzeyde devlet aklına kadar bu bölgemizde meydana gelen sorunlarda kendisini bir şekilde sorumluluk atfetmekte, kendisini sorumlu görmekte ve bu sorunların çözülmesi noktasında da faaliyet ve etkinlik içerisinde yer almaktadır. İrade ortaya koymakta ve bu iradesini gönüllü bir şekilde ortaya koymakta ve bu sorunların çözülmesi noktasını da açıkçası bu faaliyetlerin içerisinde yer almaktadır. Ve biz inanıyoruz ki bu insanlarımızın tarihi sorumlulukları, inancı ve insani sorumlulukları bu bölgedeki sorunların çözülmesinde ana bir rol oynamasına yol açacaktır. Dolayısıyla da bir kez daha bu toplantının hayırlara vesile olmasını ve toplantı sonuçlarının da bölgemizin barışına, istikrarına, güvenliğine katkı sağlamasını ve sizlerin de bu yöndeki çabalarının da inşallah hem bu dünyada hem de öbür dünyada mükafatını alacağına canı gönülden inanıyoruz. Başarılar diliyorum hürmetlerimle.